Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği henüz tam anlamıyla insanlık tarafından tanınamamış bir ülke. Sovyetler Petrograd'daki geçici hükümetin Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerce 1917 Ekim devrimiyle devrilmesinden sonra 1922 yılında kurulan ve 1991 yılında son bulan bir ülke. Birazdan anlatacaklarım emin olun ki çok dikkatinizi çekecek ve çoğunu ilk kez duyacaksınız. İyi seyirler. Sovyet sözcüğü konsey, toplantı, tavsiye anlamına gelen Rusça Sovet sözcüğünden türetilmiştir. 22 milyon 402 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip Sovyetler Birliği, dünyanın yüz ölçümü bakımından en büyük devletiydi ve dağıldıktan sonra bu ünvanı ardılı olan Rusya aldı. Sovyetler Birliği dünya yüz ölçümünün 6'da birini kaplamaktaydı. Avrupa'daki kısmı ülkenin yüz ölçümünün çeyreği kadardı. Aynı zamanda burası ülkenin kültürel ve ekonomik merkeziydi. Asya'nın doğu kısmında Pasifik Okyanusu'na uzanırken güneyde ise Afganistan bulunmaktaydı ve bu bölgeler daha seyrek nüfusluydu. Ülkenin 5 iklim bölgesi bulunmaktaydı. Tundra, tayga, bozkırlar, çöller ve dağlar. Ayrıca Sovyetler Birliği 60 bin kilometre ile dünyanın en uzun sınırına sahip olup bunun 2/3'ü Arktik Okyanusu kıyı şeridiydi. Birliğin başkenti Moskova, para birimi ise Sovyet rublesiydi. Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşevikler tarafından 1922 yılında kurulan Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında önemli bir güç konumundaydı. 1980'li yıllarda dünya genelinde sanayi üretim hacminin %16,5'luk kısmını yaparak ikinci sırada, milli gelir açısından da dünya genelinde %3,4'lük payla 7. sırada yer alıyordu. Lenin ilk olarak savaşan tüm hükümetlere ilhaksız ve tazminatsız bir barış önerisinde bulundu. Barış kararnamesini Toprak Kararnamesi izledi. Büyük mülk sahipliği yasaklandı. Kilise ile devletin ayrılması, medeni nikah, kadınlar ile erkekler arasında hak eşitliği, işletmeler üzerinde işçi denetimi, bankaların ulusallaştırılması, ulusal topluluk hakları ve benzeri pek çok hak ve özgürlük getirildi. Fabrikalar ise işçi konseylerine devredildi. Büyük çoğunluğu Batı Avrupa devletlerince işletilen maden ocakları da tabii ki gözden kaçmadı, onlar da millileştirildi. Soyluluk ünvanları kaldırıldı ve herkes kanun önünde eşit kabul edildi. İşçilerin günlük çalışma süresi 8 saate indirildi. Çocuk işçi çalıştırılması yasaklandı. Çalışan herkese, çocuklara ve çalışamayacak durumda olan yaşlı ve hastalara sosyal güvence sağlandı. Hafta sonları tatil ilan edildi. Bolşevikler eğitime çok önem veriyordu. Amaçları modern, prolet kult anlayışıyla yetişmiş, milliyetçiliğe ve köhne geleneksel düzene düşman yeni bir Sovyet insanı yaratmaktı. Çocuk ve yetişkin herkes için eğitim seferberliği başlatıldı. Çarlık döneminde halkın sadece %20'si eğitim olanaklarından faydalanabildiği için okur-yazar oranı oldukça düşüktü. Bu nedenle yetişkinler için işçi fakülteleri, kısaca Rabfak kuruldu. Bu fakültelerde işçilerin hem temel ve teorik hem de mesleki ve pratik eğitim almaları sağlandı. Eğitim tüm toplum için ücretsiz ve mecburi hale getirildi. Böylece 1932'de çocukların %98'i bilfiil okula gidiyor olacaktı. Bu konuda verilen çabalar Sovyetler Birliği halkını %100'lük okuma yazma oranına ulaştırmayı başaracaktır. En nihayetinde bu eğitim öğretim seferberliği Sovyet halklarını ilim ve teknolojide büyük başarılara imza atan bir toplum haline de getirecektir. Bir çobanın oğlu ile Komünist Parti'den bir politikacının oğlu aynı sıraları paylaşabilir. Eğitimde ayrımcılık ve torpil şiddetle yasaklanmıştır. Vladimir Lenin başkanlığındaki Sovyet hükümeti küçük dil grupları kendi yazı sistemlerini vermiştir. Kendi yazı sistemine sahip olmayan birçok azınlık dilini konuşanlar ikinci bir dil almaya zorlanırdı. Sovyet yönetiminin bu politikaya uygulamasına örnek olarak özellikle Stalin rejimi altında bir dil yeterince yaygın değilse o dilde eğitim kesilirdi. Bu diller daha sonra çoğunlukla Rusça olmak üzere başka dillere asimile oldu. İkinci Dünya Savaşı zamanında bazı azınlık dilleri yasaklandı ve bunun konuşucuları düşmanla işbirliği yapmakla suçlandı.
Rus Çarlığı sınırları içerisinde birbirinden ırk, dil, din bakımından farklı toplulukları barındırırdı. Bunların arasında Ruslar diğerlerini yönetir konumdaydı. Bütün bu halkları merkezi otoriteye bağlı kalabilmek için Ruslaştırma politikası izlenirdi. Devrimden sonra diğer uluslar Ruslarla eşit konuma geldi. Bağımsızlıkları kabul edilen uluslar federalizm ilkeleri içinde bir araya getirildi. Sovyetler Birliği 15 birlik cumhuriyetinden meydana gelmekteydi. Ayrıca bunların içinde özerk cumhuriyet, eyalet ve bölgeler de vardı. Cumhuriyetlerden her biri federal devletin yetkisine girmeyen konularda bağımsızdı. Sovyetler Birliği'nde devrimden önceki eski sınıf ve zümreler kalmamıştı. Soylular sınıfı bütünüyle ortadan kalkmıştı. Ruhban ise sosyal planda sadece bir meslekti. Burjuvazi bütün biçimleriyle tasfiye edilmişti. Sovyetler Birliği'nde bir işçinin, bir mühendisin, bir opera sanatçısının topluma verdiklerinin birbirinden farklı şeyler olduğu kabul edilir ve buna göre emekleri karşılanırdı. Bu farklılıklar bir takım sınırlamalara bağlıydı. Spekülasyon yoluyla kazanç elde etmek olası değildi. Çünkü Sovyetler Birliği'nde borsa veya tahvil piyasası yoktu. Zorunlu gereksinim maddelerinin fiyatları düşük, onun dışında kalanların fiyatları ise yüksek tutulmuştu. Bireyin sosyal planda yükselme olanakları geniş ölçülere vardırılmıştı. Bir işçi ya da köylü çocuğu kapitalist ülkedekilerden daha kolaylıkla istediği mesleğe sahip olabilirdi. Öyle ki Sovyetler Birliği'ni 18 yıl yöneten Leonid Brejnev yoksul bir işçi ve son genel sekreter Mihail Gorbaçov da yoksul bir köylü ailesinden gelmekteydi. Kadın bütün üretim faaliyetlerine katılmaktaydı. Kadınlar kolhozlarda, tarımsal yaşamda çok etkin rol oynarlardı. Maden ve sanayide çalışanların %30'u kadındı. Lenin'e göre devlet, kadın ve erkek eşitliğini teşvik etmek için açık taahhütlerde bulundu. Pek çok erken dönem Rus feministi ve sıradan Rus çalışan kadın devrime aktif olarak katıldı ve daha pek çoğu o dönemin olaylarından ve yeni politikalardan etkilendi. 1917'de Rusya kadınlara oy hakkı tanıyan ilk büyük güç oldu. Çocuk devletin ücretsiz doğum evlerinde doğardı. Çocuğun bakımına çok sayıda kreş ve çocuk bahçesiyle devlet destek olurdu. Kreş ve çocuk bahçeleri kentlerden köylere ve kolhozlara kadar yayılmıştı. Devrimden sonra ifade özgürlüğü bastırıldı ve muhalefet cezalandırıldı. İster özgür sendikalara, özel şirketlere, bağımsız kiliselere veya muhalefetteki siyasi partilere katılım olsun, bağımsız hiçbir şeye asla müsamaha gösterilmedi. Yurt içinde ve özellikle yurt dışında hareket özgürlüğü kısıtlandı. 1991 yılında Sovyetler Birliği 82 bin kilometrelik ham petrol ve 206.500 kilometrelik doğalgaz boru hattı ağına sahipti. Petrol ve petrol ürünleri, doğalgaz, metaller, ahşap, tarım ürünleri ve çeşitli üretim malları ihraç edildi. 1970'li ve 80'li yıllarda Sovyetler Birliği'nde sağlam para kazancı ağır fosil yakıt ihracatına dayanıyordu. 1988 yılında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ve Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük ihracatçısıydı. Tarihçi David Wilson, 100 yılın sonuna kadar gaz endüstrisinin Sovyet yakıt üretiminin %40'ını karşılayacağına inanıyordu. Ancak bu teori Sovyetler Birliği'nin çöküşü nedeniyle gerçekleşemedi. Sovyetler Birliği kendi ekonomisi için bilim ve teknolojiye büyük vurgu yapmaktaydı. Fakat dünyanın ilk uzay uydusunu yapmak gibi teknolojisindeki en önemli başarıların genellikle askeri sorumluluğu bulunmaktaydı. Lenin eğer Sovyetler teknolojide gelişmiş dünyanın gerisinde kalırsa asla onları geçemeyeceğine inanıyordu. 1989 yılında Sovyet bilim adamları enerji fiziği, tıpta sayılı alanlar, matematik, kaynak ve askeri teknolojiler gibi çeşitli alanlarda dünyanın en iyi eğitimli uzmanlar arasında yer aldı. 1950'lerin sonunda Sovyetler Birliği, ABD ile üstün uzay uçuşu kabiliyeti elde etmek için bir yarışma olan, uzay yarışının başlangıcını belirleyen ilk uydu olan Sputnik 1'i inşa etti. Bunu test köpeklerinin uzaya gönderildiği Sputnik 5 başta olmak üzere diğer başarılı uydular izledi. 12 Nisan 1961'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Yuri Gagarin'i taşıyan ve onu uzaya fırlatılan ve uzay yolculuğunu tamamlayan ilk insan yapan Vostok 1'i fırlattı.
O zamanlar uzay mekikleri için ilk planlar Sovyet tasarım ofislerinde ve yörünge istasyonları oluşturuldu. Ancak sonunda tasarımcılar ve yönetim arasındaki kişisel anlaşmazlıklar bunu engelledi. Ay uzay programına gelince Sovyetlerin yalnızca otomatik uzay aracı fırlatma programları vardı. Mürettebatlı uzay aracı kullanılmadan uzay yarışının Ay yarışı bölümünü geçmek istiyorlardı. Sovyetler Birliği Soğuk Savaş boyunca askeri olarak dünyanın en güçlü iki devletinden biriydi ve tarihte üretilen en güçlü nükleer bomba olan Çar bombasını üretmişlerdi. 1986'da Sovyetler Birliği'nde bulunan nükleer silah sayısı 45 bindir ve bu o zamanın en büyük nükleer gücüdür. Ulaşım ülke ekonomisinin önemli bir bileşeniydi. 1930'larda ekonominin merkezileştirilmesi, en önemlisi bir havacılık işletmesi olan Aeroflot'un kurulması gibi altyapının büyük ölçekte gelişmesini sağlamıştı. Ülkede kara, su ve hava yolu olmak üzere geniş bir ulaşım yelpazesi bulunmaktaydı. Fakat kötü bakımdan dolayı 1. Dünya ile karşılaştırıldığında oldukça eski ve teknolojik olarak geri kalmaktaydı. Sovyet demiryolu taşımacılığı dünyanın en büyük ve en yoğun olarak kullanılan demiryolu taşımacılığı olup aynı zamanda çoğu batılı ülkelerden daha iyi gelişmiş durumdaydı. 1980'lerin başında Sovyet ekonomistleri demiryolları ile gelen yükü biraz hafifletmek ve Sovyet devlet bütçesini artırmak için daha fazla demiryolu yapımını önerdi. Karayolu ağı ve otomotiv endüstrisi fazla gelişmemişti. 1980'lerin ortalarında Sovyet otoriteleri yenilerinin inşasını sipariş ederek yol sorununu çözmek için çalıştı. Gelişmemiş karayolu ağı toplu taşıma için büyüyen bir talebe yol açmıştı. Sovyetler Birliği 100'den fazla farklı etnik gruplar ile farklı etnik kökenlere sahip ülkeydi. Toplam nüfus 1991 yılındaki nüfus sayımında 293 milyon olarak tespit edilmiştir. 1990'da yapılan bir hesaplamaya göre nüfusun çoğunluğunu Ruslar olmak üzere bunu Ukraynalılar ve Özbekler takip ediyordu. 1990 yılı istatistiklerine göre ülkenin dini yapısı %20 Rus Ortodoks, %10 Müslüman, %7 Protestan, Gürcü Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Katolik, %1'den azı Yahudi ve tamı tamına %60'ı ateist idi. Hristiyanlık ve İslam dine inanan vatandaşlar arasında en fazla sayıda taraftarı olan dinlerdi. Sovyetler Birliği anayasal olarak kilise ve devletin ayrılması ilkesinin ilan edildiği laik bir devletti. 1919'dan itibaren Sovyetler Birliği Komünist Partisi dinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulundu. Sovyet iktidarının ilk 10 yıllarında birçok Ortodoks kilisesi, özellikle Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali ve Kremlin'deki 14. yüzyıldan kalma birkaç manastır ve ülke genelinde düzinelerce kilise yıkıldı. Ateist dünya görüşü parti ve devlet kurumları tarafından desteklendi ve teşvik edildi. Üniversitelerde bilimsel ateizm öğretiliyordu. 1917 yılında devrim öncesinde Rusya'da sağlık koşulları gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindeydi. Lenin bu durumu ya sosyalizm biti yenecek ya da bit sosyalizmi diye eleştirmiştir. Sovyet sağlık prensibi 1918 yılında Sağlık Halk Komiserliği tarafından oluşturulmuştu. Sağlık hizmetleri devlet tarafından kontrol edilecekti ve devrimci bir kavram olan ücretsiz sağlık hizmeti tüm vatandaşlara sağlanacaktı. Sosyalist devrimin ardından tüm yaş grupları için yaşam kalitesi yükseldi. Bu gelişmeler 1960'larda daha iyi koşullar yarattı ve Sovyetler Birliği'nde yaşam kalitesi ABD'yi geçti. 1970'lerde ortalama ömür muhtemelen alkol bağımlılığı yüzünden çoğu yıl boyunca sabit kaldı. Yine bu sebepten bebek ölümü oranları yükselmeye başladı. Resmi Sovyet çevre politikası insanoğlunun doğayı aktif olarak iyileştirdiği eylemlere her zaman büyük önem vermiştir. Lenin'in komünizm, Sovyet iktidarı ve ülkenin elektrifikasyonudur sözü birçok açıdan endüstriyel gelişmeye odaklanmayı özetler. 1928'deki ilk 5 yıllık plan sırasında Stalin ülkeyi ne pahasına olursa olsun sanayileştirmeye başladı. Gel gelelim 1986'daki Çernobil faciası sivil bir nükleer santralde meydana gelen ilk büyük kazaydı.
Dünyada benzeri olmayan bu olay atmosfere çok sayıda radyoaktif izotopun salınmasına neden oldu. Olaydan sonra 4000 yeni tiroid kanseri vakası rapor edildi. Ancak bu nispeten düşük sayıda ölüme yol açtı. Bu arada Çernobil'de o gün nelerin yaşandığını ve ufak ihmallerin nasıl büyük bir felakete dönüştüğünü merak ediyorsanız kartlar kısmından Çernobil belgeselimize ulaşabilirsiniz. Bu videodan sonra onu da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sovyetlerin maalesef vakti zamanında yaptığı büyük acımasızlık örnekleri var. Bunlardan birisi de Holodomor. Holodomor ya da Ukrayna Kırımı 1932-1933 arasında o dönemde Sovyetler Birliği'nde suni olarak yaratılan kıtlık sebebiyle yaklaşık olarak 8 milyon insanın öldüğü olaylara verilen ad olmuştu. Sovyet arşivlerinin açılmaması yüzünden ölü sayısını kesin olarak belirleyebilecek araştırmalar günümüze kadar hala yapılamadı. Ukrayna nüfusunun 1/4'inin o dönemde öldüğü düşünülmektedir. Holodomor'un sebeplerinden en önemlisi Stalin liderliğindeki Sovyet yönetiminin uygulamaya çalıştığı ekonomik ve sosyal politikalardır. Özellikle tarımda zorla kooperatifleştirme uygulamalarını kabul etmeyen kulakların tarım üretiminden vazgeçmesiyle üretim büyük ölçüde durmuştur. Kulak, Sovyetler Birliği'nin ilk dönemlerinde varlıklı köylülere verilen isimdir. Bu durumun gidişatını önceden kestirebilecek olan dönemin yöneticileri anti-kolhoz hareketin yayılmasını önlemek amacıyla sorunu hafifletici önlemler almak yerine bir nevi bölgede diğer direnişçi köylülere ibret olabilecek bir olay çıkarmayı tercih etmiştir. Açlığın had safhaya vardığı dönemde dahi Sovyet yönetimi 1932'de 1,7 milyon ton, 1933'te 1,84 milyon ton tahıl ihraç etmiştir. Bölgede artan açlıktan kaçmak isteyenlerin başka bölgelere gitmesine engel olunmuştur. Ayrıca kıtlık haberleri mümkün olduğunca sansürlenerek dünyanın dikkatinden de saklanmıştır. Eğer bu video beklenen ilgiyi görür ise Sovyetlerde yaşayan bir insanın günlük hayatını ve bizzat Sovyetlerde yaşamış biri ile yapılan röportajı da içeren yeni bir video hazırlayacağım. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sovyetlerin yıkılışı da kuruluşu gibi oldukça trajik olmuştur. Tabii öncesinde Lenin'in akıbetinden söz etmeden olmaz. 1922 yılının Mayıs ayından itibaren sağlığı bozulan Lenin, vasiyetname olarak kabul edilen ünlü notlarını yazdırdı. Bu vasiyetnamede Komünist Parti'de önde gelen mücadele arkadaşlarının olumlu ve olumsuz yönlerini sıralayarak çeşitli uyarılarda bulundu. Partinin iki önemli ismi Stalin ve Trotsky arasındaki çatışmanın tehlikesini vurgulayan Lenin, 1922 yılında Komünist Parti Genel Sekreteri seçilen Stalin'in yetkilerinin daraltılmasının gerekliliğini sebepleriyle birlikte açıkladı. Ancak Mart 1923'te felç olan ve konuşamaz hale gelen Lenin, resmi liderliğini sürdürse de politikadan uzaklaşmak zorunda kaldı. Sovyetler Birliği'nin siyasal ve ekonomik temellerini atarak dünyadaki ilk ve en büyük sosyalist devleti kuran Lenin, 21 Ocak 1924'te öldü. Devrimin liderinin ölümüyle ülkede bir hafta sürecek yas ilan edildi. Birkaç günde 1 milyon insan Lenin'in naaşı önünde saygıyla eğildi. Gelelim birliğin yıkılışına. 1980'li yılların sonuna gelindiğinde Sovyetler Birliği'nin Batı bloğu ile girdiği silahlanma yarışından mağlup bir şekilde ayrıldığı artık açıktı. Öyle ki bu amansız yarış Sovyetlerin ekonomisinde tamiri imkansız büyük yaralar açmış, birliğin parçalanmasındaki en önemli unsuru oluşturmuştu. Durdurulamayan bu parçalanma süreci 1985 yılında Mihail Gorbaçov'un birliğin başkanı olmasıyla bu süreci durdurmak için yeni önlem paketleri ortaya atılmasına yol açmıştı. Ayrıca 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen Çernobil felaketi Sovyetler Birliği'nin çöküşünde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Kaza sonrası yetkililerin durumu gizleme çabaları, şeffaflığın olmaması ve olayın kötü yönetimi halkın devlete olan güvenini ciddi şekilde sarsmıştı. Çernobil'den sonra halkın hükümetten hesap sorma talepleri arttı ve Sovyet yönetimi üzerinde baskı büyüdü. Gorbaçov bu taleplere yanıt olarak daha fazla şeffaflık ve reform vaat etti. Bu durumda rahatsız olan ve Sovyetlerin eskisi gibi yönetilmesini savunan bazı generaller ve politbüro üyeleri Mihail Gorbaçov'a karşı darbe girişiminde bulundu. Boris Yeltsin tarafından engellendiği ileri sürülen bu darbe, birliğin birkaç ay içinde parçalanmasına yol açtı. Aralık
1991 yılında bir araya gelen Belarus, Ukrayna ve Rusya başkanları Sovyetler Birliği'ni feshettiklerini ve bunun yerine bağımsız devletler topluluğunun kurulduğunu karara bağladılar. Böylelikle bu tarihten itibaren Avrupa ve Asya'nın siyasi haritası değişmiştir. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Japonların daha önce duymadığınız ve sır gibi sakladıkları Ölüm Kampı 731. birimi anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.